Bugün bilgisayara adım adım SolidWorks 2025 nasıl kurulur onu göstereceğim. Yapmamız gereken ilk adım virüs ve tehdit koruması ayarlarında bazı şeyleri kapatmak. Windows arama çubuğuna geldim. İmlecimi takip et. Virüs ve tehdit koruması yazıyorum. Açıyorum. Hemen burada virüs ve tehdit koruması ayarlarının altında ayarları yönet kısmı var. Onun içine giriyorum. Burada açık olan kutucukları kapalı konuma getireceğim. Bende bir tanesi açık kalmış. Kapattım. Bu sayfayla işim bitiyor. Tekrar Windows arama çubuğuna gelip bu sefer ağ bağlantılarını görüntüle yazıyoruz. Ağ bağlantıları. Onu da açıyoruz. İlgili yere imlecimle dikkat et. Geldim. Sağ tıkladım. Devre dışı bırak dedim. Hemen sağ alt taraftan kontrol ediyorum. İnternet bağlantım yok. Bu sayfayla da işim bitiyor. Kapatıyorum. Elimdeki RAR dosyasının üstüne imlecimi getirip sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyorum. Ayıklanmasını bekliyorum. Ayıklanan klasörün üstüne imlecimle gidip klasörün içine giriyorum. Hemen burada SolidWorks disk görünümü dosyasını sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyorum. İmlecimi takip et. Solid Squad klasörü var en başta. Onun içine giriyorum. Buradaki Solid Squad RAR dosyasının üstüne gelip sağ tıklayıp onu da klasöre ayıkla diyorum. Ayıkladığım klasöre giriyorum. En alttaki serial lisans var. Onu mouse'umun sol tuşuyla çalıştırıyorum. Gelen ekrana evet diyorum. Evet diyorum. Tamam diyorum. Buradan bir pencere geri gelip bir pencere daha geri gelip ilk başta çıkarttığım disk görüntüsü dosyasının klasörüne giriyorum. En aşağıya gelip setup dosyasını bulup sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum. Gelen ekrana evet diyorum. Bu bilgisayara yükleyin seçeneğini seçip ileri diyorum. Gelen ekrana iptal diyorum. SolidWorks lisans sözleşmesini kabul ediyorum. Buradan kurmak istediğim konumu seçebiliyorum. Ben C'ye kuracağım. Şimdi kur diyorum. Tamam diyorum. Gelen ekrana evet diyorum. Tamam diyorum. Kurulum başladı. Kurulum tamamlandı. Ekrandaki sol üst köşedeki onaylı mavi tiki kaldırıp aşağıdan hayır teşekkür ederim seçeneğini seçip son diyoruz. Daha sonra yeniden başlat diyoruz. Bir pencere geri gelip Solid Squad klasörüne girip onun içindeki Solid Squad'a da girip penceremi biraz küçültüp sağ tarafa alacağım. SolidWorks Corp'u C diskine atmam gerekiyor, kopyalamam gerekiyor. Hemen bu bilgisayar kısmındaki C diskinin üstüne gelip sağ tıklayıp yeni pencerede aç diyorum. Onu da sol tarafa alıyorum. Ekrana sığacak şekilde. Buradan Program Files içine girip SolidWorks Corp'u Program Files içine kopyalıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Bunu tüm öğeler için geçerli yap deyip devam diyorum. Böyle bir hatayla karşılaşacaksınız. Acele etmeyip Windows logosunun üstüne gelip mouse'umuzun sağ tıkıyla görev yöneticisini açıp görev yöneticisinden de ayrıntılar yani sağ
en üst köşeden hizmetler bölümünü bulup hemen solundaki ayrıntılar kısmına tıklayıp burada SolidWorks ile ilgili 2 tane çalışan program var. Onları bulup kapatmam gerekiyor. Hemen arıyorum. Bulduğum 2 tane dosya var. Mouse'umun sol tıkıyla tıklayıp sağ tıkıyla tekrar tıklayıp görevi sonlandır diyorum. İşlemi sonlandır diyorum. Bitti. Diğerinde aynı şekilde SolidWorks logolu. Görevi sonlandır diyorum. İşlemi sonlandır diyorum. Burayla işimiz bitti. Buradaki kutucuğu işaretleyip yeniden dene diyorum. C diskine attı. Kopyaladı. C diskindeki yerden bir pencere geri gelip SolidWorks FlexNet Server dosyamızı buraya atmamız gerekiyor. Attık. SolidWorks FlexNet Server içine girip Server Install dosyasını bulup sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyip evet diyoruz. Şu yazı geldiğinde klavyeden herhangi bir tuşa basıp işlemi bitiriyoruz. En sonunda sağ tarafta dosyaları attığımız yere gelip Solid Squad Loader Enable yazan dosyayı mouse'umuzun sol tıkıyla çalıştırıp gelen ekrana evet deyip tamam deyip işlemi bitiriyoruz. İşlem bu kadar. Bu pencereleri kapatıyorum. SolidWorks çalışıyor mu bir bakacağım. Kısa yoluna tıklayıp çalıştırıyorum. Gelen ekrana evet diyorum. Kabul ediyorum. SolidWorks'um açıldı.